Öğrendi mi Marco? Birkaç gemi var. Akdeniz'e en yakın olan Amerikan gemisi. Ama ne gemisi Marco? Harp gemisi. Güzel. Berlin'le görüş. Osmanlı gemisinin rotasını ve nerede olduğunu öğren. Lord Rothschild'e telgraf gönder. Geminin yerini bildir. Planın ne? O gemiyi batıracağım. Rothschild bunu kabul etmeyebilir ama. Edecek Marco. Niye? Çünkü Kerkük petrollerinin yolunu açacağım İngilizlere. Hünkârım, hiçbir şey yemediniz. Yemeği mi beğenmediniz yoksa? Hiç nimeti beğenmemek olur mu? İştahım yok bu akşam. Ben yarın size gene sevdiğiniz bir yemek yaparım. Şadiye Sultan, hep hünkârımız için yapıyorsun. Bize yok mu? Size de yaparım abicim. Ama sakın zor yemek seçmeyin. Yemek dersleri kızlarımı bayağı memnun etmiş bakıyorum. Mutfağımızın başlı başına bir kültür olduğunu yeniden anladık. Maşallah. Hünkâr babacığım, Fadıl Usta her gün yemeklik malzeme almak için çarşıya çıkıyor. Yarın biz de gidebilir miyiz Naime ablanla birlikte? Aa, münasip olur mu ki? Ne olur baba. Zaten ben sıkılıyorum. Birazcık gezmiş olurum. Peki kızım. Muhafızlar da yanınızda gelir. Ablanla birlikte gidersiniz. Sağ olun Hünkâr babacığım. Benim bu akşam iştahım yok. Yemeyeceğim. Size afiyet olsun. Hayırlı geceler. Hadi, buyurun. Hadi buyurun. Ne için dua ediyorsunuz? Yahudiler Babil'den sürüldüğünden beri hep aynı duayı eder. Arz-ı Mevhut'a geri dönmek. Dualarımız kabul oluyor o vakit. Arz-ı Mevhut'a hiç bu kadar yakın olunmamıştı. Ben hiç uzak değildim. Sultan Abdülhamit ne zaman istesem seyahatime izin verir. Kendi topraklarınıza gitmek için bir Müslümandan izin almak sizin dışınızda hiçbir Yahudi'yi memnun etmiyor. Seni de etmemeli. Ne istiyorsun Karasu? Abdülhamit zehirlendi. Kanındaki zehir onu her gün bir adım daha ölüme yaklaştıracak. Acılı ve çok ağır bir ölüm olacak Abdülhamid'inki. Onun acılarına bununla son verebilirsin. Bu nedir? Çok güçlü bir zehir. Hem böylece Abdülhamit senin yardımınla acı çekmeden hızlıca ölecek. Yok, bunu yapamam. Ben canımı seviyorum Bay Karasu. Sen hekimsin. Ona sadece bir ilaç vereceksin. Yakında hünkârın tedaviye ihtiyacı olacak. Bal zehir gibi bunu ona vereceksin. Kimse senden şüphelenmez. Yahova adına yapacaksın bunu. Sus. Tanrı'nın adını nasıl telaffuz edersin? Bunun yasak olduğunu bilmiyor musun? Sen onun seçtiği bir kavmin mensubusun. Onun vaat ettiği toprakların önündeki engeli kaldıracak kuvvet elinde. Bunu yapmazsan nasıl çıkacaksın onun karşısına? Hem Abdülhamid'e iyilik yaptığını düşün. Onu acı çekmekten kurtaracaksın.
nasıl saraya acımadıysan ben de sana acımayacağım Abdülhamit. Derdinin dermanını aramaya fırsatın bile olmayacak. Nerede fotoğraf? Nerede? Ya biri bulduysa? Şehzadem, cüretimi mazur görün. Sizi çocukluğunuzdan beri bilir ve severim. Ne zaman neşelisiniz, ne zaman kederlisiniz bunu hissederim. Yine bir sıkıntınızın olduğunu hissediyorum. Yanılıyor muyum? Gecenin zifiri karanlığı bile içimin karanlığını saklayamadı demek Tahsin Paşa. Bu nasıl bir kederdir ki? Böylesine aydınlık bir gecede. Yıldızları, ayı görmezsiniz şehzadem. Ben güneşin doğmasını bekliyorum paşa. Beklemek yetmez şehzadem. Perdeleri sıkı sıkıya kapalı bir eve güneş nasıl doğsun? Affınıza sığınırım. Sıkıntınızın bir gönül meselesi olduğunu düşünüyorum. Öyle. Haddimi aşıyorsam bağışlayın. Lakin söylemeden edemeyeceğim. Lütfen. Şehzadem, sizi karanlığa boğan perdeleri açın. Gözünüzü de, gönlünüzü de karanlığa mahkum etmeyin. Olgun insan Allah der yürür. Hayat der gülümser. Kısmet der her hale razı olur. Gönlünüzdeki kişi kısmetinizde yoksa eğer vazgeçin şehzadem. Size hak ettiğiniz kıymeti veren birine gönül verin. Gel. Hünkârım sizi merak ettim. İyi misiniz? Gayet iyiyim. Merak etmemenizi söylemiştim. Bu akşam marangozhaneye de uğramadınız. Bu kadar mı haliniz yok? Zor bir hafta geçirdik. Onun yorgunluğu olsa gerek. Lakin yemek de yemediniz hünkârım. Toparlanmak için yemeniz lazım. Size yemek yapmamı ister misiniz? Lüzumu yok. Siz de gidin yatın artık. Pekala. Allah rahatlık versin. Size de sultanım. Hünkârım. Bahriye hazırlığından havadis var. Makineleri taşıyan gemimizin peşine Amerikan gemisi düşmüş. Gemimizi taciz etmekteymiş. Ne münasebet. Ne münasebet. Ne istiyorlar? Gemimizin teslim olmasını. Gemimizin mevkisi nedir? İzmir limanına yaklaşıyor hünkârım. Hünkârım gemimiz teslim olmadığı takdirde batırmakla tehdit ediyorlarmış. Topçu bataryalarının vaziyeti? Faal hünkârım. Paşa. Gemimiz Narlıdere istikametine doğru harekete geçsin. Bataryaların vuruş menziline girdiği vakit ateşle. Hünkârım. Amerikan gemisini batıracak mıyız? İzzetimize saldıran herkesi batıracağız paşa. Kim olduğu mühim değil.
Bombalayın. Emredersiniz hünkârım. Evet sultanım. Şincik, domates dalından erken toplanırsa lezzeti olmaz. Sultanım bunu sapını alın koklayınız. Oo, mis gibi kokuyor. Nasıl sultanım? Çok güzel kokuyor. Sapı kokuyorsa domates lezzetlidir. Neler oluyor Fadıl Usta? Sultanım esnaf hileli terazi kullanmış. Niye ayakkabısını çıkarmaya çalışıyorlar? Dama atmak için. Hileli esnafın pabucu dama atılır sultanım. Adettir. Damda kaldığı sürece kimse ondan alışveriş yapmaz. Buyurun sultanım gidelim. Sultanım pazarımızı da yaptık. Şuradan da kahvaltılıklarımızı alalım. Ben peyniri çok severim. Aferin size. Çok faydalıdır zaten peynir. Sultanım, hünkârımıza özel bir saltanat yüzüğü tasarladım. Benim için kendisine verir misiniz? Hünkârımız hediye kabul etmezler. Sadece padişahlara yarışır. Üzerinde çok kıymetli taşlar var. Olmaz, ısrar etmeyin. Gidelim sultanım. Sultanım, şalımı unutmuşum. Hemen alıp geliyorum. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Az evvel hünkârımıza bir yüzük göndermek istediğinizi söylemiştiniz. Evet, çok emek verdim bu yüzüğe. Lakin hünkârımız hediye kabul etmiyormuş. Evet, öyle söylemiştim Hafız. Lakin sonradan düşününce de içi rahat etmedi. Elçiye zeval olmaz. Belki de almadığımız için hünkârımız bize kızar dedi. Yüzüğü almam için de beni gönderdi. Buyurun. Hünkârımıza Süleyman Usta'nın hürmetleri var deyin. Elbette, elbette. Öğrenebildin mi Firuze neredeymiş? Şadiye ve Naime ile birlikte Pera'ya gitmişler. Güzel. Odasına gidip mektubu aramak için daha uygun bir vakit olamaz. Korkuyorum abla. Ya yakalanırsan? Başka çarem yok Fehime. Hem dönmeleri uzun sürer. Merak etme. Yakalanmayacağım. Ne arıyorsunuz burada Hatice? Firuze'nin odasında ne işiniz var söylesenize. Ben Firuze'ye bakması için bir mecmua vermiştim de. Şimdi lazım oldu. Ona baktım lakin göremedim. İyi de Firuze'nin odasını karıştırmak yerine kendisini beklemek daha münasip olmaz mıydı Hatice? Haklısınız sultanım. Öyle yaparım.
Osmanlı donanması Amerika'nın gemisini batırdı. Niye gülüyorsun? Gemiyle birlikte planımız da battı. Bu planladığımızdan daha da iyi oldu. Abdülhamit bir çılgın. Parvus, eğer harp çıkarsa ne petrol kalır ne şirket. Endişelenme Marco. Her şey bizim müsaade ettiğimiz kadar olacak. Sen şu Amerikalı sefiri çağır. Ta nereden kalk Akdeniz'de gemin batsın. Bu Amerikalılar için kindar diyorlar paşalar. Bizde de kinimiz dinimizdir diyen bir Mithat Paşa vardı. Sonu felaket oldu. Yine de Amerika kısa vakitte büyük devlet oldu. Deniz gücü de çoktur diyebilirim Osman Paşa. Merak buyurmayın Zühtü Paşa. Hünkârımız bir karar verdiyse mutlaka ardını düşünmüştür. Muhakkak öyledir Osman Paşa. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri, el muzaffer daima. Ayak divanı yapıldı anlaşılan. Ne konuşuldu? Akdeniz'de Amerikan gemisini batırmış olmamız bazı paşalarımızı tedirgin etmiş hünkârım. Sınırlarımıza tecavüz edip gemimizi tehdit edenlere ne cevap verseydik paşalar? Hünkârım, hakkınız var. Lakin dünyadan tepkiler geliyor. Ne diyorlar? Misal İngilizler. Bu vakayı bir skandal olarak söylüyorlar. Fransız seferatinden de havadisler aldık. Amerika'nın deniz gücünü Akdeniz'e göndereceği konuşuluyormuş. Biz korkmayız. Korkunun sahibinden başka hiç kimseden korkmayız. Hakkımıza, hukukumuza saldıranlar bilecekler ki Osmanlı yıkılmadı. Bağımsızlığımıza karşı yapılmış her fiil cevabını alır. Bahriyeliler tatbikata başlasın paşa. Harp gemilerini Akdeniz'e gönderelim. Deniz gücümüz onlara muadil değilse de kara birliklerimize karşı koyarız. Hedefe atış yapan ilk denizaltıyı biz yapmadık mı? Lakin yine o vakitler karşımıza çıkarılan ekonomik meselelerden ötürü ilerletemedik. Bahriye'nin hazırlığına haber edin. Deniz kuvvetlerini güçlendirmek için ne yapılması lüzumluysa bir rapor hazırlasınlar. Emredersiniz hünkârım. Paşalar, düşmanın büyüklüğü değil, inancınızın zayıflığı sizi endişelendirsin. Biz Mohaç'ta, Haçova'da en sert ordulara karşı zafer kazandık. Hoca Saddettin Efendi'yi bilir misiniz? Paşalar, insan zaafa düşer, yanlış kararlar alır. Onu o yanlış kararlardan döndürecek olanlar da istişare meclisidir. Gazi Sultan 3. Mehmet Han, Haçova'da Avusturya ordusuna karşı sayıca az bir harbe çıktı. Çetin bir harp oldu bu. Avusturya topçuları yüzünden ağır zayiatlar verdik. Sultan Mehmet Han otağına çekilme kararı aldı. Bu sırada Hoca Saddettin Efendi atının dizginine yapıştı. Sultan geri bakarsa ordu mezara bakar diye nasihatta bulundu. Sultan Mehmet Han harp meydanına döndü. Büyük bir inançla taarruza geçildi ve zafer kazanıldı. Şimdi sizden beklediğim Hoca Saddettin Efendi gibi olmanız.
Çocuklar, böyle boş boş durmaktan sıkılmadınız mı? Sıkıldık. Arkadaşlarımızı bekliyoruz. Topaçları getirince oynayacağız. Kendinize topaç almak ister misiniz? Eğer bunları dükkanlara dağıtırsanız size para veririm. Tamam yaparız elbet. Her yere dağıtırız. Al bakalım. Bir saniye. 1, 2, 3. Alın bakalım bu da sizin. Dükkanlara yapıştırmadan müsaade isteyin. Bakıyorum da çabuk öğreniyorsun Afiyeli. Ben senin gibi tehlikeli işler yaptırmıyorum onlara. Boş boş duruyorlardı. Haklısın. Boş boş oturmamak lazım. Al bakalım şunları. Haydi. Gel. Neden oluyor böyle payitahta? İnanın hiçbir şeyden haberim yok. Abdülhamit gemimizi ne hakla batırır? Gemi izinsiz kara sularına girmiş. Ondan da haberim yok. Gemimiz İzmir limanına kadar geliyor, batırılıyor ve ben daha yeni haberdar oluyorum. Telgraf çektim neler olup bitiyor diye, cevap dahi vermediler. Devlet büyüklerinin bir bildiği vardır orta elçi. Abdülhamit izinsiz giren geminin, Washington'da batırılan geminin hesabını benden soracak. Endişe etme. Ben sana yapman gerekenleri anlatacağım. Muhatabım benim. Başka kimse seninle muhatap olmayacak. Sana kimse bir şey sormayacak. Ne yapacağım peki? Ne yapman gerekiyor? Tazminat isteyeceğim. Tazminat isteyeceksin. Devlet-i Aliye buna karşı çıkabilir. Beylelmilel hukuk aleyhinize karar verebilir. Ya da Osmanlı tazminat vermeyi kabul etti diyelim. Uzun yıllar taksitlere bölünür bir şekilde ödenebilir. Mesele kapanır. Bu bir kazanım mıdır? Tabii bu kadar düşünebilirdin. Biz Amerika'nın daha iyi koşullarda temsil edilmesini isteyeceğiz. Orta elçiliği büyükelçilik seviyesine çıkaracağız. Büyükelçilik seviyesinde temsil edildiğinde Kerkük, El Aziz, Erzurum'daki misyon okulları da artık büyükelçiliğe bağlanmış olacak. Eğer Amerika bu topraklara mağlup olursa alacağın tazminat denizde damla kalır. Sizin bu söylediklerinizi Abdülhamit çoktan hesap etmiştir bence. Yavaş yavaş büyük elçi gibi konuşmaya başladınız. Siz onu düşünmeyin. Çıkabilirsiniz. Gel. Marco, Mahmut Paşa'ya haber ver. Onunla görüşeceğim. Yüz yüze mi? Hayır. Hünkârım, vaktiyle Amerika hakkında yazılmasını istediğiniz rapor. Hünkârım, o günleri çok özledim. Hangi günleri? Size hizmet ettiğim günleri. Sizin anlayamadığınız bu. Kişilere hizmet edilmez. Devlete hizmet edilir. Siz hep kişilere hizmet etmeye meyilli oldunuz. Bu yüzden yalnızca kendinize hizmet eder hale geldiniz. Hünkârım, raporu sunayım. George Washington'ın Amerikan bağımsızlık esasları devletin kuruluşunu, 40 yıl önceki iç savaş ise Amerika'nın birliğini sağladı. Bunları biliyoruz Mahmut Efendi. Lakin tabii ki Amerika'yı asıl iş adamları kurdu. İşte bugün gemimizi bombalamak isteyenler onlardan güç alıyorlar. Amerikan şirketleri Çin'de, Sumatra'da petrol çıkarttılar. Ama en büyük üretimi kendi topraklarında yaptılar. Şimdi zannımca Amerikan şirketleri Osmanlı'nın kendi petrolünü üretmesini istemiyorlar. Hangi şirketler? Standard Oil Kumpanyası. Bunlar dünyada sermayeye yön veriyor, yönetiyor.
Hünkârım, raporda bu şirketin nasıl büyüdüğü, kimlerle ilişki içinde olduğu yazılı. Bence Amerikalıların gemisini batırmakla yılan kuyusuna çomak soktuk. Şirketin sahibi kim? John Davis Rockefeller. Ama bu adamlar hiç tekin adamlar değil. Ne zaman, nereden, nasıl saldıracakları belli olmaz hünkârım. Nereden saldırırlarsa saldırsınlar. Korkarım. Korkarım. Cihan Harbi'ni bu şirketler çıkaracak. Hünkârım. İyi. İyi. Biraz başım döndü. Yorgunluktan olsa gerek. Doğrudur. Bu iş bilmez paşalarınız sizi fazlasıyla yormuşlar. Şalom aleyhim. Aleyhim şalom. Arz-ı mebudu fethetmiş gibisin. Ne bu neşe? Neşeliyim. Çünkü Sara'nın intikamını alacağım Ersin. Bu beni de mutlu eder. Nasıl yapacaksın? Arz-ı mevudu Müslümanlar namına muhafaza eden Abdülhamid'i öldüreceğim. İsrail devletini kuracağım dediğim zaman bana romantik diyorsun. Ama sen romantizmin de hudutlarını aşmışsın dostum. Abdülhamid'in vücudunda zehir dolaşıyor Ersin. Nereden biliyorsun? Marco. Marco kılıcı geri verirken kabzasına zehir sürmüş. Parvus, Abdülhamit'in işini bitiriyor yani. Parvus, Abdülhamid'in ölmesini istemiyormuş. Onu kurtarma vazifesini de Marco'ya vermiş. O zaman Marco çoktan onu iyileştirmenin bir yolunu bulmuştur. Beni boşu boşuna sevindiriyorsun. Sevinebilirsin dostum. Çünkü Marco'nun yarım bıraktığı işi ben tamamladım. Abdülhamid'in güvendiği hekimlerden biri senin yakın dostunmuş. Ona bunu vereceksin. Abdülhamid'i iyileştirecek panzehir bu. Sen hekimsin. Panzehir gibi bunu ona vereceksin. Kimse senden şüphelenmez. Abdülhamid panzehir yerine daha ölümcül bir zehir alacak. Hünkârım, mesele ciddileşmiş. İstirahat etmemekte ısrar ederseniz kötüye gidecek. İstirahat edecek vakit yok hekim efendi. Bir ilaç var mıdır? Bu sizi biraz rahatlatabilir. Lakin istirahat şart. Nedir o ilaç hekim efendi? Üstadım, alerji için. Mühim değil. Ardıç otuyla karıştırılmış bir takım bitkiler. Uzun etmeyin. Ver. Bir yudum içmeniz kafidir. Hünkârımız devam ederdi ilacı hekim efendi. Bıraksaydınız. Yo, bu sadece bir yudum. Devamlı olarak şunları kullanabilirsiniz. Hünkârım. Amerikan orta elçisi gelmişler. İşiniz bittiyse buyurun. Hekimler
Bazıları sağlamı hasta eder hünkârım. Ya Bir hikaye anlatılır paşa. Azrail Allah'ın huzuruna çıkmış. Tekavüt et beni demiş. Hekimler çoğaldı. Bize iş kalmadı. hünkârım, yani hekimler hastaları kurtarıyor da mı iş kalmadı? Yoksa hekimler öldürüyor da mı iş kalmadı? Bilinmez. Ne ister bu Amerikan elçisi? Görüşmeyi ister hünkârım. Bir orta elçinin Osmanlı sultanıyla görüşemeyeceğini bilmez mi bu adam? Mutlaka bilir hünkârım da. Meselenin hassasiyetinden dolayı siz mi görüşseniz? Sen görüş. Had bilmenin erdeminden bahset ona. Emredersiniz hünkârım. Validem, Gel kızım. alışverişimiz çok keyifli geçti. Fadıl Usta yine bizi çok güldürdü. Gel Naime, otur şöyle. Ne oldu validem? Naimeciğim, sen dün Hatice'nin Kemalettin'e bir mektuptan söz ettiğini işitmiştin değil mi? Evet. Neden sordun? Ben bugün Hatice'yi Firuze'nin odasını karıştırırken yakaladım. Karıştırırken mi? Bana Mecmu aradığını söyledi. Lakin gözlerinde büyük bir korku vardı. Neler oluyor validem? Sultan Abdülhamit'le görüşmeyi bekliyordum. Mütekabiliyet esaslarına göre sultanımızla görüşme imkanınız yok. Ayrıca indirin o ayağınızı. Affedersiniz. Bir Osmanlı paşasının karşısında olduğumu unutmuşum. Osmanlı paşasının karşısında olduğunuz için değil, halifenin sarayında olduğunuz için indireceksiniz ayağınızı. Burası Cava Adası'ndan Adriyatik Denizi'ne kadar hüküm süren bir sultanın sarayıdır. Ayrıca devletinizin 29 yıl Osmanlı'ya vergi ödediğini hatırlatmak isterim. Biz Amerikalılar biraz rahatına düşkünüz. Kusura bakmayın. Benimle mülakat edeceksiniz. Buyurun. Bir Amerikan gemisini devletler arası sularda batırdınız. Sultan Abdülhamit'le görüşmeyi bekliyordum. Özrünüzü bizzat sultanınızdan duymak isterim. Evvela geminiz İzmir açıklarında, Osmanlı karasularında bombalandı. Geminiz orada ne arıyordu? Buna siz cevap vereceksiniz, biz değil. Anlaşıldı. Meseleyi çözmek istemiyorsunuz. Anlaşılan siz bir Osmanlı gemisini taciz ederek haddinizi aştığınızı bilmiyorsunuz. Buyurun.
Seni bitireceğim Gerfant Efendi. Seni bitireceğim. Ama gene burası. Lepon'da buluşalım işte. Nereye kadar bu böyle gider bilmiyorum vallahi. Benim de sabrımın bir sınırı var değil mi? Dur. Bay Parvus. Oturun. Oturayım. İstediğim yere mi? Yani istediğim bir yeri seçebiliyor muyum? O halde şurası olsun, oraya oturayım. Bay Parvus, ben de sizinle görüşmeyi çok istiyordum. Ama doğrusu aramızda bir güven tesis ettiğimizi de umuyordum. Yani demem o ki, neden biz yüz yüze görüşmüyoruz? Zamanı geldiğinde Mahmut Paşa. Zamanı geldiğinde. Zamanı geldiğinde. Lakin Bay Parvus, zaman da geçiyor ve şirkette işler hiç iyi gitmiyor. Yani düşünüyorum da bence Bay Parvus, Bay Gerfand'ı saflarımızdan uzaklaştırmalıyız. Gerfand'dan evvel daha mühim işlerimiz var. Öyle mi? Amerika'nın orta elçisinin büyük elçi seviyesine gelmesi için baskı yapacaksın. Bunu yapamam Bay Parvus. Çünkü bana hiç güvenmiyorlar. Ben bir fikir beyan etsem, benim beyan ettiğim fikrin tam tersini yaparlar. O zaman manipüle et. İstediğimizin tersi için çalış. İstediğimizi yaptır. Öyle mi diyorsunuz Bay Parvus? Ben bunu düşünmek için sizden küçük bir süre rica edeceğim. Küçük bir süre. Marco. Görüşme bitmiştir. Öyle mi? İyi günler dilerim Bay Parvus. İyi günler Marco. Bay Herzl, Dilşat Hanım, hoş geldiniz. bana bir teklifte bulunacağınızı söylemiştiniz. Ben çok merak ettim, bekleyemedim daha fazla. Buyurun lütfen. Yazdıklarınızı okuyunca bu yetenekten istifade etmemek için aptal olmak gerekir diye düşündüm. Bence yazdıklarınızı herkes okumalı. Nasıl yani? Yazdıklarım gazetede mi yayınlanacak? Eğer teklifimi reddetmezseniz. Hayır, yani... Evet, ben böyle bir şey çok isterim. Lakin gazetede yazan hiç kadın duymadım. Evet doğru haklısınız. Bazı çevreler sizi rahatsız edeceklerdir. Ama yazılarınızı bir erkek ismiyle imzalarsanız sizi kimse rahatsız etmez. Arthur Conan Doyle yarın 12 vapuruyla payitahta geliyor. Hoş geldin. Anlatacak bir şey yok. Bir odada beklettiler, sonra da def ettiler. Saraya kadar gitmeniz de büyük bir başarı. İngiliz sefaretine gidin. Size bir randevu talep etsin. İngiliz sefaretine randevu verileceğine malum. Sen orta elçisin bayım. İngilizler ise büyükelçilikle temsil ediliyor. Hünkâr randevu verecektir.
Şehzadem, size hak ettiğiniz kıymeti veren birine gönül ver. Çekil Firuze. Ben seni korurum. Savunun düşmanlar. Ben Osmanlı Padişahı Abdülkadir. Padişah mı? Tabii. Büyüdüğümde babamın yerine ben padişah olacağım. Bak, burada saltanat yüzüğüm. Kalemle çizmişsiniz onu. Bir gün bu yüzüğün öyküsü olacak parmağımda. Bidar Sultan seni bekliyor. Mühimmiş.